Tadımız tuzumuz kanalımdan ve mutfağımdan herkese merhaba. Bugün sizlere yine harika bir börek tarifim var. Börek tariflerim özellikle çok beğeniliyor. Çok güzel dönüşler alıyorum. Mutlaka denemenizi tavsiye edeceğim bir börek tarifim daha var. Ispanaklı ve peynirli yapacağız. Harika oluyor. Yiyen herkes çok beğeniyor, hayran kalıyor. Denemenizi tavsiye ediyorum ve tarife geçiyorum. Bunun için öncelikle yoğurma kabıma 1 su bardağı sıvı yağ, 1 su bardağı süt ekliyorum. 200 milimlik bardak ile bir tane de yumurta kırıyorum. 3 yemek kaşığı dolusu yoğurt ekledim. Bir paket kabartma tozu ekliyorum. Kabartma tozu ile yapacağız. Pişerken o kadar güzel kabarıyorlar ki. Ve bir tatlı kaşığı doluca da tuz ekledim. Yavaş yavaş un ekleyerek hamurumu yoğuruyorum. Aslında bir nevi baklava hamuru gibi bir hamur yoğurduk. Ele yapışmayan yumuşak bir hamur yoğurduk. Bakın bu şekilde. Ele yapışmıyor ama yumuşacık bir hamur. İstediğiniz şekli verebilirsiniz. İstediğiniz şekilde bu hamuru kullanabilirsiniz. Elimin içiyle de şöyle bir hamuru toparlamak istedim. Hamuru şimdi 20 eşit bezeye bölüyoruz. Denemiş olduğunuz tarifleri bana Instagram'dan, DM'den, mesaj olarak atarsanız resimlerinizi orada da hikayemde paylaşırım. Evet, 20 eşit bezeye böldükten sonra üzerine bir streç veya bir poşet geçirin ve yarım saat kadar dinlenmeye bırakın. İyi açılabilmesi için dinlenmesi çok önemli. 500 gram lor peynir, 500 gram da ıspanak kullandım. Bu kabın tabanında ıspanak var. Buzluktan çıkardığım için sönük bir vaziyetteydi. Biraz sıvı yağ gezdirdim. Biraz pul kırmızı biber, biraz tuz gezdirdim. Lor peyniri gayet tuzsuz. Ispanak da buzluktan çıktığı için sönmüş vaziyette. Çiğ bir şekilde kullanabilirsiniz taze doğrayıp. Bu içe ekstradan herhangi bir beyaz peynir ekleyebilirsiniz sevdiğiniz. Patateslisini yapabilirsiniz bu böreğin veya kıymalısını da yapabilirsiniz. Daha önce kıymalısını paylaşmıştım. Bakabilirsiniz, çok da güzel dönüşler almıştım. Deneyen herkes çok memnun kalmıştı. Misafirlerimden kime de yapsam mutlaka tarifini sorarlar ve beğenirler. Öncelikle 2 adet bezemi alıyorum ve servis tabağı büyüklüğünde ikisini de açıyorum. Hamur zaten çok güzel, çok güzel bir şekilde açılıyor. Şu an yani ilk bezeyi açtığım halde gayet güzel, böyle sonlara doğru böyle daha da güzel oluyor. Açtıkça açarsınız. O kadar güzel bir dokusu var ki hamurun. Bu arada nişastayla açıyoruz. Kesinlikle unla değil. Bu önemli bir püf noktası. Açarken ben mısır nişastası kullandım. Mısır veya buğday nişastası olur. Varsa tabii ki buğday nişastasıyla daha güzel olur. Şimdi iki bezeyi üst üste koydum ve ikisini birlikte açıyorum ve görmüş olduğunuz gibi arasına bolca nişasta serptim bezelerin arasına ve iki bezeyi güzelce açıyorum. Nişasta yardımı ile. Bu tarz baklava ve börek tariflerinde buğday nişastası daha iyi sonuç verir. Sütlü tatlılarda da mısır nişastası iyi sonuç verir. Ama bende buğday olmadığı için bunda da mısır nişastası kullandım. Kullanılabilir.
Bakın çok güzel, incecik, harika bir şekilde açıldı. Şimdi sıvı yağ ile yufkamın her tarafını yağlıyorum. Ardından ay şeklinde kapatıyorum ve hazırlamış olduğum ıspanaklı peynirli karışımı eee, tabanına, bu dar kısmına seriyorum. Aslında uzunlamasına olan kısmına da yapabilirsiniz ama bu şekilde yapınca daha düzgün durduğu için bu şekilde peynir harcını koymayı tercih ettim. Ve bu şekilde sarıyoruz. Evet, sardıktan sonra fırın tepsimi alıyorum. İsterseniz yuvarlak fırın tepsinizi etrafında döndürerek koyabilirsiniz veya bu şekilde yapabilirsiniz. Veya ben daha sonra bu fikirden vazgeçtim. Etrafında dolayarak şekil verdim. Bu şekilde. Şimdi ikinci yufkamı da açtım aynı şekilde. Bu şekilde sarıp fırın tepsime yerleştirdim. İlk 10 bezemi bu şekilde yaptım. İkişerli ikişerli açarak fırın tepsime 5 tane bu şekilde yerleştirebildim. Bu arada ben ertesi gün gelecek olan misafirlerim için yapmıştım. Bir gün öncesinden yapıp tepsileri hazırladım ve buzdolabına üzerine poşet örterek kaldırdım. Misafirlerimin geleceği günde pişirdim. Bu şekilde yapabilirsiniz. Veya haftalar sonra gelecek olan bir misafiriniz için de buzluğa atıp misafirinizin geleceği gün buzluktan çıkartıp da pişirebilirsiniz. Böyle bir kolaylığı da var. Hatta bu börek o şekilde buzluğa girip tekrar pişirildiğinde çok daha da güzel oluyor. Tavsiye ederim. Eee, ikinci defa sizlere göstermek istedim. İkinci tepsimi bu sefer etrafında gezdirerek yapacağım. Porsiyonluk değil de. Bu böreğin patateslisi ve kıymalısı da çok güzel oluyor. İç harcım kalmamıştı. Bu şekilde normal beyaz peynir rendeledim. En son bezeme. Ve bu şekilde etrafında döndürerek bu tepsimi de bu şekilde doldurdum. Şimdi ertesi gün buzluktan değil de normal buzdolabı kısmına koymuştum. Çıkardım ve üzerine sosunu yapacağım. 1 adet yumurtayı kırdım bütün. 3 yemek kaşığı yoğurt ekledim. Birazcık da sıvı yağ. 2 yemek kaşığı da sıvı yağ ekledim. Karıştırıp böreklerimin üzerine süreceğim. ...180 derecede ısınmış fırına, alt üst ayarda ısınmış fırına sürüp tek tepsi şeklinde pişireceğim. Üzerlerine susam da serpiyorum. Dilerseniz susam ve çörek otu ile beraber serpip fırına sürebilirsiniz. Bakın çok güzel bir şekilde kabarmışlar. Evet, ilk tepsim fırından çıktı. Şimdi size dokusunu da içini de göstereceğim. Harika görünüyorlar. Bu şekilde
porsiyonluk börekleri 4'e bölüp servis tabağına aldım ve bu arada ikinci tepsimi de fırına sürdüm, pişmeye bıraktım. Dilerseniz pişirip, dilerseniz pişirmeden buzluğa atabilirsiniz. Yüzeyi böyle çıtır çıtır, içi yumuşacık, tel tel ayrılan, eee, el açması, gerçek bir el açması börek tarifi. Dokusunu size tekrar göstermek istiyorum. Bakın her şeyi anlatıyor aslında bu görüntü. Şimdi ikinci tepsiyi de sizlere göstermek istiyorum. İkinci tepsim de çok güzel kabararak pişmiş. Bir tepsisini peynirli ıspanaklı, bir tepsisini de kıymalı veya patatesli yapabilirsiniz. Çok güzel 2 tepsi şeklinde çıkıyor bu tarif. Şimdiden yapıp deneyecek olanlara afiyet şifa olsun diyorum. Denemiş olduğunuz tarifleri Instagram'dan bana DM'den gönderirseniz hikayemde paylaşırım. Beni de mutlu etmiş olursunuz. Videomu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın lütfen. Şimdi sizleri bu güzel görselle baş başa bırakıyorum. Hoşça kalın.